Merhaba arkadaşlar. Rusya St. Petersburg'dan selamlar. 2025 yılında yeni bir yasa çıktı. Yabancıları ilgilendiriyor. Ülkeye gelen turistler ve diğer ülkelerden gelen çalışmak için gelen vatandaşları ilgilendiriyor. Bu yasa yeni hat çıkartacak sahipler için. Gosuslugi uygulaması. Gosuslugi nedir? Rusya'daki e-devlet sistemi. Yani yeni hat çıkartacaksınız arkadaşlar. Bunu devlet kontrol altına almak istiyor. Yeni hat sahiplerinin tüm bilgilerini e-devlet sistemlerine işliyorlar. Bu işlemler için sizden bazı şartlar istiyorlar. Ben ilk geldiğim günler gerçekten çok zorlandım. Çünkü benim Rusçam yok. Kaan arkadaşımın Rusçası var. O da yanımda değildi. Benden 4-5 gün sonra geldi. Ben bu aşamaları kendim için kaydedemedim. Ama Kaan da yapacağı için sizler için kaydetmek istedim. Şimdi bu aşamalar neler? Hep birlikte takip edeceğiz. Bizimle Yürür Müsün kanalını takip edip videolarımızı likelamayı unutmayın. Teşekkürler, iyi seyirler. Şimdi ilk aşama olarak pasaportlarımızın noter yeminli Rusça tercümesini istiyorlar. Bunun için şimdi evimizin yakınında bulunan notere gidiyoruz. Kaan nedir bu yağmur ya? Değişik. Ne zaman işimiz olsa yağmur yağıyor. Valla arkadaşlar bu sene mevsim normalinden bir tuhaf gidiyor. Çünkü geçen sene de ondan önceki sene de ben geldiğim zaman Haziran 10 dediğinde biz kot pantolon tişörte geçmiş oluyorduk. Bu sene insanlar da bundan şikayetçi. Bu sene yaz gelmedi bir türlü. Yağmurlar çok şiddetli devam ediyor. Yağmur görmediğimiz gün sayısı herhalde 5 falandır. Sürekli yağmur var. Ve hava derecesi de bugün biraz serin. 13-14 derece civarında. Şimdi birazdan noterde olacağız. Gelmek üzereyiz. Noterimize geldik. Şimdi bu kapıdan gireceğiz. Fotoğrafı ver. Ben rahatsız etmemek için dışarı çıktım. İçeride pasaportun fotokopisi çekiliyor. Daha sonra Rusça tercüme edilecek. Yarın gelip buradan alabilirsin dedi. Tahmin ediyorum yarın öğle saatlerinde pasaportumuzu buradan alacağız. Bundan sonraki bir sonraki aşamada Gosuslugi olacak. Buradan Gosuslugi merkezine gideceğiz ve kayıt işlemlerini başlatacağız. Kaan çıktı, bir 15 dakika falan içeride kaldı. Şimdi bakalım içeride neler yaşadı, hangi aşamalar oldu. Bir de kendisinden dinleyelim. Evet abi, neler yaşadın içeride? Ben en son şeyi gördüm, pasaportu veriyordun, sonra ben dışarı çıktım. Sen ne yaptın? Pasaportumu istedi Rusça yeminli tercüme için. Pasaportu verdim, fotokopisini çekti. Ama birkaç defa çekti. Ondan sonra ücreti söyledi. 2500 ruble, Yani Türk lirası olarak 1250 lira. 2025 Haziran ayı. Dolar olarak da 32 dolara geliyor. Peki ne zaman alacaksın? Yarın alacağım. Yoğunlukla alakalı ama burada genellikle bir iş günü sürüyor. Tamam, o zaman yarın aldıktan sonra Gosuslugi işlerine devam edeceğiz. evet arkadaşlar, şimdi notere geldik. Проехала, там ничего не было. Hadi bakalım göreyim seni. Artık Rus bir pasaportun olacak.
Это остается у меня? Спасибо, Дарья. Have a nice day. На свидания. Evet arkadaşlar, evraklar tamam. Burada Türkçe yazıyor, Rusçası da yazıyor mu altında? Evet. İç sayfalarda var. Yağmur yağıyor, hiç çıkartma boşuna. Bayağı sayfa var. Çok sayfa var. Hadi gözün aydın. Arkadaşlar, şimdi pasaportu aldık. Rusça tercümesini. Gosuslugi'ye gidiyoruz, devlet dairesine. Orada video çekemeyiz muhtemelen. Ama en azından gösterelim. Haydi bakalım. Bir 15 dakikalık yürüyüş mesafemiz vardı. Bakalım beni bekleyen zorluklar Kaan'ı da bekliyor mu? Çünkü adam artı bir avarajla gidiyor oraya. Deplasmanda attığı bir gol var. O da Rusça tabii ki. Ben sorun çıkacağını sanmıyorum. Çünkü ben İngilizce olarak içeride işimi çözemedim. İngilizce bilen arkadaşlar şimdiden geçmiş olsun. Burada Rusça işinizi daha rahat çözecektir. Çünkü içeride ne İngilizce konuşuyorlar ne Türkçe. Belki birkaç Türkmen, Özbek arkadaşa denk gelirseniz sizi yönlendirir. Ama onun dışında işiniz çok zor. Yani geçen geldiğimde kadın bana bağırıyor. Diyorum ki hani Nipanimaya diyorum. Anlamıyorum seni diyorum. Rusça olarak söylüyorum. Anlamıyorum deyince hani biz Türkler karşı tarafı anlamıyorum deyince daha yüksek sesle bağırır söyler ya. Aynı durum burada benim başıma geldi. Ben Nipanimaya diyorum. Diyor ki daha yüksek sesle bağırarak söylüyor. Tekrar Nipanimaya diyorum. Daha da yüksek sesle bağırarak söylüyor. Beni herkesin içinde rencide etti. Daha sonra Özbek bir arkadaşımız dedi ki sen buraya ilk yanlış gelmişsin. Önce bankaya gitmen lazım. Bankadan sonra buraya gelirsen daha isabetli olur. Ondan sonra ben bankaya gittim. Sağ olsun bankada bir kızcağız vardı. Bana yapılacak işlemleri tek tek Rusça olarak yazdı. Dedi ki bunu o memura göster. O da seni tek tek yönlendirecek. O kız sayesinde bütün işim kolayca çözüldü. Şimdi yaklaştık zaten. Birazdan orada olacağız. Ben burada Kaan'ı bırakacağım. O içeride işlerini halletsin. Çünkü benim de işlerim 2,5-3 saat sürmüştü. Beklemenin anlamı yok bir daha. Hiç sus pus bak. Oğlum aşı olmaya mı gidiyorsun lan? Küçük çocuk aşı olmaya gider ya hiç sesi çıkmaz. Aynı onun gibisin ha. Gosuslugi. Günaydın arkadaşlar. 26 Haziran günlerden Perşembe. 2 gün önce başlamıştı bu macera. Şimdi 3. gündeyiz. 1. gün notere gittik. 2. gün noterden evrakları alıp Gosuslugi'ye gittik. 3. günde neredeyiz? Sesin de çıkmıyor. Uyuyor mu? Bankaya gidiyoruz. 3. günde bankaya gidiyoruz. Senials'ın 3500 rublelik ödemesini gerçekleştirecek herhalde. Değil mi? Söylediler mi? Belki de gerçekleştirmez bilmiyoruz. Benden belki de boş yere aldılar. O zaman bankaya gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi bankadaki işlemlerimizi hallettik. Buradan bir sonraki durak hat alma, MTC'ye gideceğiz. Evet, neler oldu bankada, anlat bakalım. Sıra aldık. Talon diyorlar ona. Ondan sonra bekledik. Bayağını aldı. Belgeleri aldı.
pasaportu bir ultraviyole ışığa koydu. Sayfalarına teker teker baktı. Sonra biyometrik safhaya geçildi. Yüz taraması yapıldı. Ses taraması diyeyim, örneği alındı. Numaralar söylendi. 9, 8, 7, 6, 5. Sonra 3 defa yeşil düğmeye basıyorsun. Post makinesinden gibi bir şey ya. Post makinesi gibi bir şey vardı orada. 3 defa yeşil düğmeye basıldı. 3 kere ses taraması alındı. Yandex mailime gelen şifreyi Ghost uygulamasında yeniledim. Şu anda Ghost uygulamasına da girebiliyorum. Yalnız size önemli bir şey söylemek istiyorum. Notere gittiğinizde çeviriyi almak için kesinlikle kontrol edin. İsminiz doğru yazılmış. Benimki yanlış yazıldı. Aynı gün içinde notere geri dönüp koşturdum, geri döndüm. Akşam 7-10 geçe işlerimi bitirebildim. O yüzden bankaya bir gün geç geldim. Pasaport numarasına da bakın doğru yazılmış mı? Bir kontrol edin. Noterden alıp direkt çıkmayın. Durum şimdilik böyle. O zaman şimdi hat alacağız. Şimdi MTC'ye gidiyoruz. Hat alacağız. Bu uygulama hakkında, yeni yasa hakkında ne düşünüyorsun abi? Bence iyi olmuş ama sen fikrin nedir? Seni biraz uğraştırdı. Yani demek ki bu gerekiyormuş güvenlik açısından. Yani uğraşmak gerekiyor. Yoksa yani uzun süre kalan insanlar için Türkiye hattına para harcamak biraz masraf olur yani. Daha Yani fazla. evet bence de kısa kalacaklar için esim özelliği olanlar esimle çözebilir. Esim özelliği olmayanlar Türkiye'den internet paketi alabilir. Ama bizim gibi uzun kalacak arkadaşlar, yani bir ay ve üzeri diyelim, kesinlikle kaydolması gerekiyor. Yani bu kayıt da sadece geldiği her sene yapacak diye bir durum yok. Bu 5 yıllık bir kayıt aslında. 5 yıl boyunca bu kaydı yaptırdıktan sonra rahatça gelebilirsiniz. Ve sürekli aynı sim kartta kullanmanıza gerek yok. Farklı bir hat aldığınızda sadece yeni numaranızı uygulama üzerinden, yani Ghost uygulaması üzerinden register ederek tekrar yeni numara alıp kullanabilirsiniz. Ve banka hesabınız varsa tabii bankaya bunu bildiriyorsunuz. Numaram değişti. Bankaya gidiyorsunuz. 10 dakika içerisinde yeni numara kaydını da yapıyor sizin için. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İşlemlerimizi hallettik. Benim de 3 gün sürmüştü. Kaan'ın da 3 gün sürdü tam. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hem Ghost hem Senials hem de yeni sim kart MTS'ten aldık. Birazdan açılacak. Yani aslında biraz uğraştırıyor ama çok da zor değil. Arkadaşlar bizimle yürür müsün? Kanalı takip edip videoya like atmayı unutmayın. Rusya'dan sevgiler. Paka paka.